Kan tahlili yaptırdınız, sonuçlara baktınız. AST ve ALT değerleri yüksek. Daha doktor kontrolü de çok var, panik yaptın. Yapma. Gel birlikte bakalım. Bu AST ve ALT nedir, neden yükselir? Öncelikle AST ve ALT yüksekliği tek başına karaciğer yetmezliği veya ciddi bir karaciğer hastalığı anlamına gelmiyor. Ancak bazı durumlarda mutlaka araştırılması gerekir. Peki AST ve ALT nedir? Şimdi ALT karaciğer hücrelerinde bulunan bir enzim. Karaciğer hücreleri hasar gördüğünde ALT kana geçebilir ve kan düzeyi yükselir. AST ise karaciğer dışında kaslarda, kalpte ve başka dokularda da bulunur. Bu nedenle özellikle AST yüksekliği her zaman karaciğer kaynaklı olmayabilir. Peki bu enzimler neden yükselir? Günümüzde en sık karşılaştığımız sebeplerin başında karaciğer yağlanması geliyor. Özellikle fazla kilo varsa, bel çevremizde artış varsa, insülin direncimiz yüksekse, diyabetimiz varsa, kan yağlarımızda yükseklik varsa karaciğerdeki yağlanmayla ilişkili olabilir. Bunun dışında alkol kullanımı, hepatit B, hepatit C gibi viral hepatitler, bazı ilaçlar ve bazı bitkisel ürünlerde AST ve ALT değerlerini yükseltebilir. Onun dışında safra kesesi hastalıklarında, taşlarda, safra kesesi tıkanıklıklarında, karaciğer sirozunda, otoimmün hastalıklarında bunlar yükselebilir. Karaciğer dışı sebepler neler derseniz ağır spor yaptınız, ağır bir idman yaptınız. Kas yaralanmalarında AST değerleri artabilir. Onun dışında kalp problemlerinde, kalp krizinde, kalp yetmezliğinde de artabilir. Tiroid bezinin az ya da çok çalışmasında da artabilir. Peki hocam ne zaman dikkatli olacağız? Bak burada sadece AST ve ALT'nin yüksek olup olmadığı değil, normalin kaç katına çıktığına, yüksekliğin devam edip etmediğine ve diğer testlerle birlikte bakılır. Özellikle değerler belirgin derece yüksekse ve tekrarlayan testlerde yüksek kalmaya devam ediyorsa nedenin araştırılması gerekir. Bir de bazı alarm belirtileri vardır. Gözlerde veya ciltte sararma, idrar renginde koyulaşma, şiddetli karın ağrısı, tekrarlayan kusma, bilinç bulanıklığı veya aşırı uyku hali varsa yalnızca kontrol tahlili yaptırmayı beklememek, hızlı şekilde tıbbi değerlendirme almak gerekir. Unutmayın, AST ve ALT birer hasar göstergesidir. Tek başına karaciğerin ne kadar iyi durumda olduğunu göstermez. Bu nedenle sonuçlar mutlaka bilirubin, alkalen fosfataz, gamma GT ve diğer pıhtılaşma testleri gibi diğer bulgularla birlikte değerlendirilmeli. Şimdi sizden isteğim en nabzınızı açın, en son ölçtürdüğünüz AST ve ALT değerleri kaç, yorumlara yazın, ortalamayı görelim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sürekli kan tahlili yapıp panik yapan arkadaşınla paylaşmayı unutma.